Bugün dünyayı kontrol eden şey artık para değil. Bugünün asıl gücü hesaplama gücü. Peki bu soyut kavram neden geleceğimizi, cüzdanımızı ve dünyadaki konumumuzu herkesten daha fazla ilgilendiriyor? Şöyle düşünün. Bir yapay zeka sadece bir kediyi tanıtmak için bile kütüphaneler dolusu görseli saniyeler içinde tarayıp milyarlarca pikseli aynı anda analiz etmesi gerekiyor. Eskiden ham madde petroldü. Fabrikaları çalıştırırdı. Bugünün ham maddesi ise bu muazzam işlem hacmi, yani zekayı çalıştıran dijital enerji. İşin çarpıcı tarafı ise şu: dünya bu devasa gücün peşinde koşarken çoğu insan sadece meyveye odaklanıyor. ChatGPT ile sohbet edip görseller oluşturuyor. Son ürünü tüketiyor. Ama kökü, yani bu sistemi ayakta tutan devasa altyapıyı kimse görmüyor. Tıpkı altına hücum döneminde herkesin toprağı kazması ama asıl serveti kazma kürek satanların yapması gibi. Bunun en önemli sebeplerinden biri hayatta kalma içgüdümüzün bizi sonucu anlamaya programlamış olması. Sistemi anlamaya değil. Bu yüzden Nvidia gibi bir dev yıllarca radarın altında kalarak dünyanın en kritik düğüm noktası haline geldi. Sistemin nasıl çalıştığını anlamayanlar sadece kullanıcı olarak kalırken, sistemi görenler geleceğin nerede inşa edildiğini bilenler olacak. Çünkü sadece bir ekran kartı markası sandığımız bu yapı aslında insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor. Düşünme eylemini dış kaynaklara devrediyoruz. Bugün bir rota çizerken zihnimizi değil, algoritmaları, bir konuyu kavrarken hafızamızı değil, makinelerin devasa işlem gücünü kullanıyoruz. Ancak zihinsel yükümüzü bir makineye emanet edebilmemiz için o makinenin çalışma biçiminin de bizim kadar karmaşık ve çok sesli hale gelmesi gerekiyordu. İşte bugün yaşadığımız bu zihinsel devrimin köklerini anlamak için 2000'lerin başına, makinelerin henüz bir yardımcı değil, sadece hesap makinesi olduğu döneme gidelim. O zamanlar dünya basitti. Bilgisayar kendisine verilen görevleri sırayla, tane tane yapan sabırlı bir kütüphaneci gibiydi. Bugün ise her saniye milyarlarca farklı nota basan dev bir dijital orkestrayla karşı karşıyayız. Fakat bu muazzam ses senfonisini yönetebilmek için bilgisayarın kalbindeki o eski yönetim anlayışının da değişmesi gerekiyordu. Çünkü elimizdeki standart teknoloji kütüphanedeki kitapları tek tek dizmek için harikaydı. Ama binlerce enstrümanın aynı anda çaldığı bir kaosu yönetmek için fazla yalnız kalıyordu. İşte bu noktada devreye CPU ve GPU arasındaki o devasa fark giriyor. Klasik işlemci, yani CPU, her kararı en ince ayrıntısına kadar düşünen dahi ama tek başına çalışan bir profesör gibidir. GPU ise belki bir profesör kadar derin düşünmeyen ama aynı anda milimetrik bir uyumla hareket eden binlerce işçi gibi. Psikolojik olarak biz de problemleri tek tek çözmeye alışığız. Ancak artık modern dünya her şeyi aynı saniyede çözmek zorunda olan devasa bir sistemin üzerine kurulu. Yıllarca bu binlerce işçinin sadece oyun grafikleri için iyi olduğu sanıldı. Ama kimse şu soruyu sormadı: ya bu yapı başka bir şey için kullanılabilirse? Çünkü herkes aynı cevaba odaklandığında kimse sorunun kendisini sormayı akıl etmez. İnsanlar yeni bir teknolojiyi hep eski kavramlarla anlamaya çalışır. Tıpkı ilk otomobiller icat edildiğinde insanların ona atsız araba demesi gibi. Biz de bu devrimi yıllarca sadece oyun kartı diye yaftaladık. Nvidia'nın farkı da buradaydı. Sektördeki herkes mevcut işlemciyi daha hızlı koşturmaya çalışırken onlar pistin kendisini yeniden inşa etmeye karar verdi. Ellerindeki şey pikselleri parlatan bir araç değil, devasa bir hesaplama makinesiydi. Ama bu keşif henüz yeterli değildi. Bir gücün imparatorluğa dönüşmesi için dünyanın o güce aç hale gelmesi gerekiyordu. Ve dünya bu sessiz güce teslim olacağı o kaçınılmaz kırılma noktasına hızla yaklaşıyordu. Ta ki dünya sadece pikselleri değil, gerçekliği yeniden hesaplamak zorunda kalacağı o büyük patlamaya, yapay zeka devrimine hazır olana kadar. Nvidia bir şeyi fark etmişti. Ama bu keşif tek başına hiçbir şey ifade etmiyordu. Çünkü tarihte hiçbir teknoloji sadece merakla büyümez. Dünyayı değiştirenler gerçek bir mecburiyete çarpanlardır. Bir buluşun devleşmesi için ona deliler gibi ihtiyaç duyan bir dünyaya çarpması gerekiyor. Ve tam o sırada dünya geri dönülmez bir şekilde değişmeye başladı. İnternet büyüdü, veriler patladı ve her şey dijitalleşti. Her gün milyarlarca yeni fotoğraf, milyonlarca saatlik video akışı dijital dünyayı istila etmeye başladığına canlı canlı şahit olduk. Fotoğraflar, videolar, arama sonuçları. Dünya artık sadece bilgi üretmekle kalmıyor, o devasa yığının içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama tam burada devasa bir problem patlak verdi. Biz veri üretme hızımızı 1000 kat arttırmıştık. Yani her saniye milyarlarca fotoğraf çekiyor, trilyonlarca mesaj atıyor ve dünyanın her köşesinden dijital sinyaller topluyorduk. Kısacası gökyüzünden okyanus dolusu su boşalmaya başlamıştı. Ama o veriyi işleme, yani gelen o suyun içinden neyin temiz olduğunu, neyin kirli olduğunu anlama hızımız yerinde sayıyordu. Ya da şöyle
Şöyle düşünün, saniyede on binlerce mektup alan bir posta kutunuz var. Ama bu mektupları açıp okuyacak sadece bir görevliniz var. Önündeki dağ gibi yığına bakıp çaresiz kalan o görevli gibi makinelerden de imkansızı bekliyorduk. Milyarlarca dijital mektubu aynı saniyede açmalarını, okumalarını ve hepsini birden anlamalarını. Bir örnek üzerinden bakalım. Bir yapay zekaya sadece kedi nedir diye öğretmek için bile milyonlarca görseli saniyeler içinde analiz etmeniz gerekir. Bir çocuk bunu sadece birkaç örnekle öğrenebilir. Ama bir makinenin o kavramı çözmesi için milyonlarca farklı açıdan çekilmiş örneği yutması gerekir. Bir insanın yıllarını alacak bu işi makine saatler içinde bitirmeliydi. İşte tam bu noktada sistem kilitlendi. Bilgisayarın beyni yani CPU bu devasa yükün altında eziliyordu. Üstelik bu sadece bir yavaşlık meselesi de değildi. Veriyi daha hızlı işlemek için o kütüphaneciyi daha hızlı koşturmaya çalıştıkça karşımıza aşamayacağımız fiziksel bir duvar çıktı. Enerji ve ısı. Bir atı daha hızlı gitmesi için kamçılayabilirsiniz ama bir noktadan sonra at daha hızlı gitmez. Sadece kalbi durur. Biz de işlemcileri zorladıkça sistemler ısınmaya, enerji tüketimi akıl almaz boyutlara ulaşmaya başlamıştı. Yani biraz daha fazla zeka alabilmek için koca bir mahallenin elektriğini tek bir odaya hapsediyor ve cihazları birer fırına çeviriyorduk. Bu tam bir verimlilik felaketiydi. Harcanan devasa enerjiye rağmen aldığımız sonuçsa devede kulak kalıyordu. Çünkü sistem akıllıca değil, sadece kaba kuvvetle çalışmaya zorlanıyordu. Bu modern dünyanın kendi ürettiği verinin altında boğulduğu, sistemin tam anlamıyla durma noktasıydı. Dünya daha fazlasını istiyordu ama elindeki araçlar buna yetmiyordu. Sorun teknoloji eksikliği değildi. Sorun yanlış araçla doğru yere gitmeye çalışmaktı. Bugün bir Google araması yaptığımızda, Instagram keşfetimizde tam aradığımız şeyi bulduğumuzda veya YouTube bize o mükemmel videoyu önerdiğinde aslında arka planda bizi tahmin etmeye çalışan devasa bir sistem çalışıyor. Hepimiz farkında olmadan o saniye o devasa verinin bizim için anlamlandırılmasına muhtaç kalıyoruz. O güne kadar bir sistemin ne kadar büyüyeceğini elindeki fiziksel imkanlar belirlerdi. Daha fazla işçi, daha büyük fabrikalar, daha çok ham madde. Ancak dijital medeniyet ilk defa fiziksel sınırların çok ötesinde bir tıkanma yaşıyordu. Artık mesele daha fazla kablo döşemek ya da daha büyük veri merkezleri kurmak değildi. Mesele elimizdeki okyanus dolusu veriyi anlamlandıracak bir motorun olmayışıydı. Modern dünya artık bu hantallığı kabul etmiyordu. Çünkü problem artık küçük değildi. Her şey aynı anda, aynı saniyede çözülmek zorundaydı. Herkes CPU'yu zorlayıp profesörü terletirken gerçek çözüm tam karşılarında duruyordu. Ama kimse ona o gözle bakmıyordu. Nvidia hariç. Onlar ekran kartına sadece oyunlardaki pikselleri parlatan bir araç olarak bakmayı bıraktılar. Karşılarındaki şeyin binlerce işlemi aynı anda yapabilen devasa bir hesaplama canavarı olduğunu gördüler. Fakat ortada çok daha büyük bir engel vardı. Bu canavarı kimse kontrol edemiyordu. Şöyle düşünün, elinizde binlerce işçi var ama hiçbiri sizin dilinizi konuşmuyor. Onlara ne yapacaklarını söyleyemiyorsunuz. Kapasitelerini kullanamıyorsunuz. O devasa ordu komuta edilemediği sürece sadece bir kalabalıktan ibarettir. İşte Nvidia burada devreye girdi ve CUDA adını verdiği o köprüyü kurdu. CUDA en basit tanımıyla zeki insanların o binlerce işçiye emir verebilmesini sağlayan tek çevirmendi. Nvidia burada sadece bir donanım üretmedi. O donanıma giden yolu yani altyapıyı inşa etti. Mühendislere dediler ki artık karmaşık matematik problemlerini tek bir profesöre yani CPU'ya sormanıza gerek yok. Bu dili kullanın. Binlerce işçiyi aynı anda çalıştırın ve işte her şey burada değişti. Çünkü Nvidia sadece bir teknoloji sunmadı. Bir standart oluşturdu. Biliyoruz ki modern dünyada bir şey standart haline geldiğinde insanlar onu seçmez. Ona uyum sağlar. Yazılımcılar yıllarca bu dili kullanarak yapay zekalar, simülasyonlar ve algoritmalar geliştirdi. Bir noktadan sonra başka bir markaya geçmek demek, yılların emeğini çöpe atmak demekti. İşte Nvidia'nın dehası burada gizli. İnsanlar en iyi sistemi değil, herkesin kullandığı sistemi kullanır. Ne demek bu herkesin kullandığını kullanmak? Şöyle düşünün. Neden bugün WhatsApp kullanıyoruz? Belki ondan çok daha hızlı, çok daha güvenli, çok daha iyi uygulamalar var. Ama bir sorun var. Tüm arkadaşlarınız, aileniz, iş ortaklarınız orada. Başka bir uygulamaya geçmek demek, herkesi oraya taşımaya çalışmak. Ya da tek başınıza sessizce bir odada oturmak demek. İşte Nvidia, CUDA ile tam olarak bunu yaptı. Dünyadaki tüm yapay zeka araştırmacıları, mühendisler ve yazılımcılar yıllarca tüm emeklerini bu dilde, CUDA'da biriktirdiler. Bugün yeni bir yazılımcı işe başladığında daha iyi bir ekran kartı var mı diye sormuyor. Diğer herkes neyi kullanıyor diye sorar. Çünkü tüm hazır kodlar, tüm çözümler ve tüm topluluk Nvidia'nın etrafında kurulmuş durumda. Nvidia sadece bir çip satmıyor.
Size binlerce mühendisin on yıllardır inşa ettiği o devasa çözüm kütüphanesini bir giriş bileti satıyor. Şimdi düşünün, rakipleri Nvidia'dan daha hızlı bir kart üretse bile ne fark eder? Eğer o kart dünyadaki mevcut yazılımların dilini konuşamıyorsa, koca bir kütüphanede okuma yazma bilmeyen bir devden farkı kalmaz. İşte hikaye tam burada. Silikon Vadisi'nden çıkıp küresel bir satranç tahtasına dönüşüyor. CUDA'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte o bildiğimiz ekran kartı artık kabuğundan tamamen çıktı. GPU sadece bir donanım parçası değil, modern dünyanın görünmez altyapısına, yani omurgasına dönüştü. Bugün etrafınıza bir bakın. En gelişmiş yapay zeka modelleri, devasa bilimsel simülasyonlar, o karmaşık finansal analizler, hepsi ama hepsi tek bir yakıtla çalışıyor. Hesaplama gücü. Ve tam bu noktada Nvidia sadece teknoloji üreten bir şirket olmaktan çıkıp çok daha kıymetli bir şeyi pazarlamaya başladı. Zamanı. Çünkü bu çipler aslında bir işi sadece daha iyi yapmıyor. O işi daha erken bitirmenizi sağlıyor. Ve biliyorsunuz modern dünyada her zaman erken bitiren kazanır. Bir şirket için projesini 6 ay erken bitirmek, rakiplerini piyasadan silmek ve milyarlarca dolar kar demek. Bir ülke içinse bu teknolojik üstünlüğün ve geleceği kontrol etmenin tek yolu. Tarih boyunca gücün tanımı hep değişti. Eskiden güç topraktı. Sonra sanayi devrimi geldi ve güç petrol oldu. Ama Bugün asıl güç hesaplama kapasitesi. Artık savaşlar fiziksel sınırlarda değil, matematiksel denklemlerin içinde veriliyor. Güç artık elinizle tutabildiğiniz bir şey değil. Kodların arasında saniyelerle yarışan o devasa işlem hızı. Burada durup resme biraz daha uzaktan bakmak gerekiyor. Nvidia aslında sadece bir teknoloji şirketi değil. Onlar yeni dünyanın enerji şirketi. Geçtiğimiz yüzyıl petrolün ve elektriğin etrafında döndüyse bu yüzyıl hesaplama gücünün etrafında dönüyor. Ancak burada çok kritik bir ayrım var. Elektrik her eve girdi ama herkes zengin olmadı. Hesaplama gücü her masada var diye de herkes kazanan olmayacak. Nvidia'nın yıllarca ilmek ilmek ördüğü o devasa CUDA köprüsü bugün sadece mühendislerin değil, her birimizin masasına kadar uzandı. Artık bir mimar şehrin rüzgar simülasyonunu saniyeler içinde bitiriyor. Bir yazılımcı binlerce satır kodu sadece tarif ederek yazdırıyor. Ama burada kritik bir şey var. Bu görünmez hesaplama otoyolunun evimize kadar girmesi üretim maliyetini neredeyse sıfıra indirdi. Fakat maliyetin düşmesi rekabetin bittiği anlamına gelmiyor. Sadece savaşın yeri değişti. Bir tasarımcı düşünün. Yapay zeka ile 30 saniyede harika bir logo üretiyor. Ama müşteri o tasarımı yine de reddediyor. Neden? Çünkü müşteri sadece iyi olanı değil, doğru olanı ister. İşte herkesin kaybettiği nokta tam olarak burası. Yapay zeka sizi hızlandırır ama sizi farklı yapmaz. Yapay zeka doğası gereği insanlığın kolektif bilgisinin, yani ortalamasının bir sonucudur. Ve ortalama hiçbir zaman lider üretmez. Sistemin içine niyetinizi ve bağlamanızı katmadığınız sürece yapay zeka sizi sadece daha hızlı koşan bir kopyaya dönüştürür. İşte tam burada insanın gerçek avantajı devreye giriyor. Yapay zeka kusursuz cevaplar üretir. Ama o cevapları hangi amaca hizmet ettireceğini bilemez. Yapay zeka size dünyadaki tüm yolları çizebilir ama hangi yoldan gitmeye değer olduğunu söyleyemez. O mükemmel bir icracıdır ama asla bir vizyoner değil. Bizim görevimiz makinelerin ürettiği binlerce cevap arasından doğru olanı ayıklamak ve sisteme o çok ihtiyaç duyduğu yönü vermektir. Çünkü yön hala insana ait. Videonun başında sorduğumuz o soruya dönelim. Bu güç neden geleceğimizi, cüzdanımızı ve dünyadaki konumumuzu bu kadar etkiliyor? Çünkü hesaplama gücü artık yeni dünyanın ana şarteli ve belki de en acı gerçek şu: bu araçlar seni büyütmeyecek. Sadece neysen onu hızlandıracak. Bu çağda kazananlar yapay zekayı kullananlar değil, onu hangi problem için, hangi sistem içinde ve hangi amaçla kullandığını bilenler olacak. Ve bu yüzden gelecekteki farkı yaratanlar daha çok üretenler değil, neyi üretmemesi gerektiğini bilenler olacak.